Moğollarla Türkler tarih sahnesine birlikte bozkırda çıktılar. Yalnızlığın ve özgürlüğün son sığınağında birlikte büyüdüler. Hun, Göktürk ve Moğol imparatorluklarının tarihi merkezinde birlikte yan yana yer aldılar. Sadece rüzgarın hükmü geçen topraklarda fırtına oldular, yine birlikte şehirlere yürüdüler, kralları dize getirip dünyayı ele geçirdiler. Kadim Türk tarihini Moğolların tarih serüveninden ayırmak, ayrı tutmak bu yüzden imkansızdır. Moğolların yükselişi, adı ve ana tarafından soyu Türk olan bir bahadırın boyların önüne geçmesiyle başladı. Timuçin, sık çayırlık tarzında yürüyen, deniz sisteminde tertiplenen, burgu usulünde savaşan, göçebe orduların komutanı oldu. Dünyanın bilinen tüm sınırlarına döven bu ordular, ona kudretli deniz anlamında Cengiz adını ve ünvanını verdi. Cengiz Han, Türklerin Ötüken'inde, Orhun Nehri'nin vadisinde, yeryüzünde görülmüş ve görülecek en büyük imparatorluğun temel taşlarını ördü. Başkent Karakurum'dan yola çıkan Moğol orduları, 20 yıl gibi kısa bir sürede egemenlik alanı en geniş topraklara ulaşmış ülkeyi inşa etti. Anlatacağımız öykü de işte tam bu noktada başladı. Cengiz'in mirası olacak bu sınırsız mülkten yine sayısız hanlıklar, devletler ve onları oluşturan teba yani uluslar doğdu. Bizim izini süreceğimiz ulus, Cengiz'in büyük oğlu Cuci Han'ın payına düşendi. Cuci ulusu, Türklerle Moğolların birlikte kurduğu devletin, Altın Orda'nın asli unsurları oldu. Bir zamanlar burada Cuci ulusu, Cengiz'in torunu Batuhan önderliğinde Altın Orda'nın temellerini attı. Cengiz hayattayken fethettiği toprakları oğulları Çağatay, Ögedey, Cuci ve Tuluy arasında paylaştırmıştı. Cuci'nin namına Altay Dağları ve Güney Sibirya'dan batıya doğru yayılmış düzlükler, İdil Nehri'nin batısına Karadeniz üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan topraklar düşmüştü. Ancak Cuci, babası Cengiz Han'ın ölümünden kısa bir süre önce hayata veda etti. Bunun üzerine oğlu Batu emrindeki orduyla birlikte mirasına sahip çıkmak üzere günümüz Kazakistan bozkırlarına ilerledi. Egemenliği altına aldığı topraklarda Kıpçak Türkleri yaşıyordu. Yönetici kadro her ne kadar çoğunlukla Moğol kökenli olsa da tarihçilerin deyimiyle Cuci ulusu tıpkı kaynar bir suya atılan bir avuç buz gibi hızla eriyerek Türkleşmeye başladı. Orda sözcüğü Moğolca çadır, ota, önderin karargahı anlamına geldiği için Batu'nun ak renkli otağının üst kısmında yer alan altın yaldızlar nedeniyle kurulan devlet Altın Orda adıyla anıldı. Yine çoğu tarihçinin üzerinde hemfikir olduğu bir başka görüş, Orda sözcüğünün İslam öncesi Türk kavimlerinde doğrudan doğruya devleti veya memleketi içerdiği yönündeki yaklaşımdır. Altın Orda'nın yönetici sınıfı Moğollardan oluşmakla birlikte Orta Asya'dan gelen bürokratlar arasında yine Türk kökenli bir kavmin çocukları yani Uygurlar vardı. Aral Gölü'nden batıya doğru Karadeniz'in kuzeybatı kıyılarına kadar uzanan geniş coğrafyaya Deşti Kıpçak yani Kıpçak Bozkır ya da Kıpçak Düzlüğü adı verilir. Bu toprakların kaderini belirleyen en önemli gelişme Cengiz Han'ın oğlu Cuci Han'ın bu coğrafyayı kendi egemenlik sahasına katmış olmasıdır. İşte bu topraklarda Türkler ve Moğollar birlikte bir devlet kurmuşlardır. O devlet yaklaşık 300 yıl boyunca bu coğrafyanın en güçlü devleti imparatorluğu olmuştur. Altın Orda'nın kurucusu Batu Han, Cuci Han'ın oğludur. Kazaklar 13. yüzyılda Altın Orda Devleti'nin doğu kanadını oluşturan boyların birliği olarak tarih sahnesine çıktılar.
Kırgızlar, Kıpçaklar, Nogaylar gibi toplulukların arasından kendilerine katılanlar oldu. 3 ayrı cüz, yani 3 ayrı siyasi yönetim altında birleşen Kazak Hanlığı, 15 ile 17. yüzyıllar arasında Moğolistan'dan Urallara çok geniş bir coğrafyada en güçlü devlet görüntüsünü verdi. Doğuda İrtiş Nehri ve Balkaş Gölü'nden başlayan Kazak Hanlığı toprakları, batıda İdil Nehri ile Hazar kıyılarına kadar yayılmıştı. Batu Han'ın kurduğu Altın Orda Devleti'nin doğu kanadını teşkil eden ve Ak Orda olarak bilinen bu topraklar, Altın Orda'nın 3 asıra yaklaşan inişli çıkışlı tarihinde en istikrarlı yönetimlerin merkezi olmuştu. Altın Orda tarih sahnesinden çekilince, Kazak Hanlığı ve onu oluşturan cüzler güçlü idareler olarak yollarına devam ettiler. Altın Orda'nın kurucusu Batu Han'ın ilerleyişi, Doğu Avrupa tarihinin en çarpıcı safhası olarak kabul ediliyor. Bu devletin başarısındaki etkenler arasında özellikle savaş yöntemlerinde sahip oldukları sürat ve dayanıklı uzun sefer kültürü başta geliyordu. Atı çok iyi tanımaları ve kullanmaları Altın Orda'nın yayılma sürecinde etkili olan diğer önemli faktördü. Ruslar başlangıçta Moğollar içerisinde yer alan bir boy, yani önce Tatarlarla karşılaştıkları için Altın Orda tebaasını sonraki yüzyıllarda Tatar olarak adlandırdılar. İşin ilginç yanı, Kıpçak boyları bunu yadırgamadı ve zaman içerisinde Cuce ulusu ve Altın Orda tebaası da kendisi için bu adlandırmayı kullanmaya başladı. Bazı tarihçiler, Batu Han'la birlikte Deşti Kıpçak'ta devlet kuran Moğolların sadece 2 kuşak sonra Türkler içerisinde eridiklerini belirtiyorlar. Ayrıca Batu Han'ın kardeşi Berke'nin İslamiyet'i seçmesi tebaanın üzerinde gözle görülür bir kültürel değişime de yol açmıştı. Altın Orda bundan sonra Hristiyan bir coğrafyanın içine girerek yaşamış bir Türk-İslam devleti olarak tarihteki yerini aldı. Gerçi İslamiyet'i devletin resmi dini olarak benimseyen Özbek Han olacaktı. Ama Berke Han bu süreci başlatan önder oldu. Altın Orda'yı tamamen müstakil bir devlet haline getirmeyi başaransa Berke Han'dan sonra tahta geçen Mengi Timur'du. Ruslar üzerinde nispeten daha az baskı kuran Mengi Timur, kiliseyle din görevlilerini vergiden muaf tutan yarlıklar çıkardı, yani fermanlar imzaladı. Kendilerini Knez unvanıyla tanıtan Rus şehir devletlerinin yönetici prensleri Batu Han'dan itibaren tümüyle Altın Orda'nın vasalıydılar. Yani vergi ve asker veren, oğulları Altın Orda'nın başkenti sarayda rehin tutulan bağımlı siyasi yapılardı. Altın Orda hanları zaman zaman bunlardan bazılarını öne çıkarıp bazılarını hırpalamayı tercih ediyorlardı. Rostov, Novgorod, Vladimir Suzdal, Tver, Kiev ve Moskova hanlar tarafından adeta Altın Orda'nın yaramaz çocukları gibi muamele görüyorlardı. Bugün Ural Dağları hattında, Tuna, İdil yani Volga kıyılarında hala Türk unsurlarından bahsedebiliyorsak, burada Altın Orda'nın payı büyüktür. Pek çok tarihçiye göre yine bugün Rusya ve Rus kültürü varsa, burada Altın Orda'nın Deşti Kıpçak'ta en az 2 asır boyunca yarattığı siyasi iklimin etkisi tartışılmaz boyuttadır. Altın Orda'nın tarih sahnesine çıkardığı çok güçlü siyasi kişilikler, askeri liderler de oldu. Bunlar arasında Balkanlarda özellikle Sırp ve Bulgarlar üzerinde etkisi çok büyük Nogay Han, bir komutan ya da vezir gibi değil, Altın Orda hükümdarı düzeyinde kabul görüyordu. Bu derece itaat edilen Mamay Mirza ve Emir Edige de devletin tarihinde sıra dışı rol oynamış isimlerdi. Güçleri kadar iktidar kavgaları başlatmış olmaları ve bu şekilde devlette yarattıkları tahribatta onları unutulmaz kılan diğer konulardı.
Altın Orda tarihinin en ilginç sayfalarını aslında kuzenleri olan İlhanlılara karşı verdikleri savaşlar oluşturuyor. Özellikle İran'ın kuzeyi, Azerbaycan ve Kafkasya için İlhanlılarla uzun süreli ve epey kanlı savaşlara girişen Altın Orda'nın en yakın müttefiki ise Mısır Memlukluları oldu. Memluklu sultanlarının da Kıpçak kökenli olması ve Yakın Doğu'da İlhanlılarla çıkar çatışmaları yaşaması bu ittifakın temel nedenleriydi. Altın Orda'nın unutulmaz önderlerinden Özbek Han da günümüzde Özbekistan'a ismini verecek Boylar Birliği'nin ilham kaynağı olmuştur. Özbek Han döneminde 1312 yılında İslam devlet dini olarak kabul edilmiştir. Altın Orda'ya şüphesiz en parlak dönemlerinden birini yaşatsa da Özbek Han bazı Tatar tarihçileri tarafından Moskova Knezliği'nin yükselişini görmezden gelmekle tenkit edilmiştir. İki büyük karışıklık, fetret dönemi geçiren Altın Orda, son kez Toktamış Han'la ayağa kalksa da, bu defa Cuci ulusunun karşısında Emir Timur vardı. Toktamış Han, Timur'la yaşadığı sorunlar ve askeri başarısızlıklar neticesinde Altın Orda'nın çözülme sürecine istemeden katkı yaptı. 1380'de Rusların birleşerek Kulikovskaya Savaşı'nda Altın Orda'yı ilk defa mağlup etmesi ve Moskova Knezliği'nin önlenemez yükselişi, tarihin akışına müthiş etki eden bu devletin çöküşünü hızlandırdı. Emir Edigey'in bütün çabalarına rağmen Altın Orda dağıldı ve içinden çok sayıda hanlık, devlet çıktı. Cuci ulusundan doğuda Nogay, Özbek ve Kazak ordaları, hanlıkları doğdu. Şeybaniler Sibir Hanlığı'nı kurdular, Buhara ve Hiva hanlıklarının çekirdeğini oluşturup Özbek ordasının meydana gelmesini sağladılar. Batıda Kazan, Kırım, Kasım ve Astrahan hanlıkları kuruldu. Günümüzde Orta Asya'da tarihiyle gurur duyan Türk kökenli ulus devletlerin kendilerini Altın Orda'nın mirasçıları ve bakiyesi olarak kabul ettiklerini hatırlatmak gerekir. Öte yandan Ruslar da varoluşlarına önemli katkı yapan Altın Orda'yı unutamadılar. Bir Tatar doğduğunda bütün Rusya ağlar sözü, tatsız hatıraların özeti gibi uzun yıllar boyunca Rus coğrafyasında yankılandı. Rus kronikleri ve tarihi belgeleri 250 yıla yakın bir dönemi işgal, istila, korku ve dehşet sözcükleriyle anlatsa da günümüzde Altın Orda'nın etkileri artık bilimsel platformlarda daha fazla ele alınıyor, önemseniyor. Üstelik son dönemde yaygınlaşan bir Rus atasözü de Altın Orda'nın ve bakiyesi halkların etkisini şöyle açıklıyor. Rus'u kazı, altından Tatar çıkar. Alaş sözcüğü, 20. yüzyılın başlarında Deşti Kıpçak ve Türkistan'da tahakküm kurmak isteyen Ruslara karşı Türk birliğini savunan Kazak-Kırgız ayaklanmasına da ilham kaynağı olmuştu. 1905 yılında Türkçü, Turancı bir siyasi hareket olarak başlayan Alaş Orda, aynı isim altında 1917 ile 1920 arasında bağımsız bir devlet kurmayı başardı. Ancak Bolşeviklerin etkisiyle bu siyasi hareket içerisinde farklı gruplar ortaya çıktı ve ilk kuruluş ülküsünden uzaklaşıp dağıldı. Alaş Orda Devleti'nin Kızıl Ordu tarafından ele geçirilmesiyle bazı üyeleri 1919'dan sonra Türkistan'ın güneyine gidip basmacı devrimcilerine yardım ettiler. Partinin reformcu kanadı ise Türkistan Komünist Partisi'ne katıldı.